Merhaba arkadaşlar, ben Ercan Koçlar. Bugünkü dersimde sizlere LH52256 statik RAM kontrolünü anlatacağım. İlk olarak RAM pin tanımlamalarını yapıyoruz. Bunların detayları sayfamda bulunmaktadır. Ardından size grafik ekran üzerinde göstermek için ekranla ilgili tanımlamaları ve yazdırma fonksiyonunu çağırdım. İlk olarak analiz fonksiyonuyla başlıyoruz. Bu fonksiyon daima en başta çağrılması gerekmektedir. RAM'lerle ilgili port ayarlamalarını yapmaktadır. Aynı zamanda bize devremizde kaç adet RAM entegresi bulunduğunu bildirir. İlk olarak bunu görelim. Benim devremde şu an 2 adet entegre takılı olmakta. Fonksiyonu çağırıp çalıştırıp sonucu görelim. Evet, gördüğünüz gibi 2 değerini verdi. Şimdi yazma ve okuma işlemlerine geçelim. RAM ile ilgili işlem yapacağımız zaman ilk olarak adresi belirliyoruz. Adres seçme fonksiyonu çağırdık. LH52256'nın 32.768 adet adresi bulunmaktadır. Bunların hesaplamaları da yine sayfamda bulunmakta. Ben 250. adresi çağırdım. Şimdi RAM seçiyorum. Hangi RAM ile işlem yapacağımı belirleyeceğim. RAM seçme fonksiyonuyla birinci RAM'i seçtim. Ve ardından veri yazma fonksiyonuyla verimizi yazalım. RAM 8 bit olduğu için verilerde 8 bit yazılmaktadır. Buna da 90 değerini verdim. Yazmayı yaptıktan hemen sonra okuma yapacağım. Okuma fonksiyonunu bir değişkene atamak zorundayım. Çünkü okuduğu değeri geri döndürmektedir. Evet. Programı çalıştırıp sonucu görelim. Evet, 90 değerini okuduk. Bunun RAM'in gerçekten çalışıp çalışmadığını emin olmak için adresi değiştirerek okuma yapalım. Yani 250. adrese yazdım ama 200. adresten okuma yapacağım. Eğer RAM çalışıyorsa yazdığımız 90 değerinden farklı bir değer okuması gerekmekte. Evet, gördüğünüz gibi 0 değerini okudu. Yani RAM'lerimiz şu an çalışmaktadır. Bu şekilde basitçe test edebilirsiniz. Yani birinci RAM'in 250. adresine yazma yaparken okumayı 200. adresten yaptık. Burada bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Eğer hangi RAM ile ve hangi adresle işlem yapıyorsanız bir kere belirlediğiniz zaman sürekli bütün işlemler o adres ve RAM üzerinde yapılır. Tekrar sürekli olarak yeniden belirlemenize gerek yoktur. Ama ne zaman ki farklı bir adres veya farklı bir RAM'de işlem yapacaksınız, o zaman bu gördüğünüz RAM seçme veya adres seçme fonksiyonlarını tekrar çağırıp yeni adresi veya yeni RAM'i bildirmeniz gerekmektedir. Herhangi bir bildirim yapmadıkta müddetçe burada yapacağımız her işlem birinci RAM'in 250. adresinde gerçekleşecektir. Şimdi diğer fonksiyonları inceleyelim. Evet, artırımlı yazma fonksiyonunu örnek olarak alalım. Aynı şekilde verimizi bu sefer 125 olarak girelim. Burada gördüğünüz hata pointer'ı bize artırımlı fonksiyonda adres aşımı olduğu zaman geri bildirimde bulunmaktadır. Buraya bir değişken atayarak hata olup olmadığını bu değişken üzerinden görebiliyoruz. Ben ERC adında bir değişken atadım oraya. Ve şimdi tekrardan 250. adrese yazma yapıp 125 değerini ve okuyalım. Gördüğünüz gibi yine 0 değerini okudu. Nedenini görelim. Çünkü biz 250. adrese yazdık. Fakat artırımlı fonksiyonlar yazma yaptıktan sonra adresi otomatik olarak 1 arttırmaktadır. Yani 250. adrese yazdık. Fakat adresi 251 yaptı. Yani okuma fonksiyonu 251. adresten okuma yaptı. Bunu sağlamasını yapmak için tekrardan 250. adrese geri dönerek oku dedik. Ve tekrar sonucu görelim. Evet, gördüğünüz gibi 125 değerini okudu. Peki bu artırımlı fonksiyonun amacı nedir? RAM'e 0. adresten başlayarak
arka arkaya veri yazmak istediğimizde sürekli adresi bir arttırmakla ya da belirlemekle uğraşmamak için sadece arttırımlı fonksiyonu for döngüsü içine alırsak o her yazdığı zaman kendisi adresi bir arttıracaktır ve bir sonraki adrese yazmaya devam edecektir. Siz sadece burada hata pointer'ında atadığınız değişken üzerinden adresin sonuna gelip gelmediğini ve böylelikle RAM'in dolup dolmadığını anlayabileceksiniz. Gördüğünüz gibi azaltımlı fonksiyonlar da bulunmakta. Aynı şekilde hem okumada hem yazma fonksiyonlarında da vardır aynı şekilde. Arttırımlı nasıl adresi bir arttırıyorsa azaltımlı da bir azaltmaktadır otomatik olarak. Aynı şekilde okumada da bir arttırıp bir azaltma vardır. Okumanın da mantığı aynı yazma gibi. RAM'de yazdığımız bütün verileri arka arkaya okumak istiyorsak arttırımlı veya azaltımlıyı kullanarak ekstradan adres belirtme sorunundan kurtulmuş oluruz. Tabii ki her zaman başlangıç adresini 0 olarak belirteceğiz. Ondan sonra bu fonksiyonları çağıracağız. Şimdi son fonksiyonumuz olan analiz, derinlemesine analiz fonksiyonunu çağıralım. İlk olarak analiz fonksiyonu her zaman en başta durmakta. Bir kere çağırmamız yeterli. Derinlemesine test için birinci RAM'i seçtim. Bu fonksiyonun amacı RAM'in her adresini tek tek okuma, yazma ve okuma yaparak kontrol eder. Eğer herhangi bir adreste hata varsa size hata kodu döndürür. Değilse bir verisi vererek size RAM'in bütün adreslerinin sağlam olduğunu bildirir. Ancak bu sürekli çağrılmasını tavsiye etmem çünkü biraz uzun sürmektedir. Ancak çok önemli bir kayıt yapmadan önce çağrılmasına fayda vardır RAM'i kontrol etmek için. Tabi bu da hata kodunu geri döndürdüğü için herhangi bir değişken atamamız gerekmekte. Yoksa sonucu göremeyiz. Evet, çalışıp bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi bir değerini verdi. Yani birinci RAM sağlam. Herhangi bir adresinde bozukluk yok. Başta da belirttiğim gibi benim aslında 2 adet entegrem var. Ben 3. RAM'i analiz et dediğimde aslında orada bir RAM olmadığı için bize hata kodu vermesi gerekiyor. Sonucu görelim. Bu RAM'e okuma ve yazma yapmaya çalışacak. Tabi yapamadığı için bize hata kodu geri döndürecek. Evet, gördüğünüz gibi 0 değeri verdi. Çünkü orada zaten herhangi bir RAM bulunmamaktadır. RAM kütüphanesi bu şekilde. Fonksiyonların içeriklerine burada değinmiyorum. Bunu sayfamdan açık kaynak kod olarak indirebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman soru cevap formuna da sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.